Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın, gram altın ve Borsa İstanbul 100 endeksi ve ilk 30 endeks hakkında detaylı analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalar FED toplantısının ardından şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Borsa İstanbul dün güne yatay pozitif bir seyirde başlarken %0,15'lik artış ile 5437 puan seviyesinden başladı. Günün devamında dalgalı seyreden piyasada kapanış saatlerine doğru da satışlar derinleşerek endekste negatif kapanışın gerçekleştiğini gördük. En çok düşen sektör endeksi madencilik olurken en çok artış gösteren sektör ise ulaşım sektörü oldu. Dün Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda öncelikli gündem ekonomi olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içerisine düşmesin. Ben burada aynıyım. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından pozitif fiyatlama gösteren Borsa İstanbul Endeksi kapanışa doğru negatif fiyatlama ile günü tamamlamış oldu. Bu açıklamalar 22 Haziran'daki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararının faiz artırımı yönünde geleceği beklentisini de güçlendirmiş oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışının sakin olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde FED beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %5 ila 5,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in faiz artışına Mart 2022 yılında başlamasıyla birlikte banka faiz oranlarını toplamda 500 baz puan yükseltmiş oldu. Son kararla birlikte politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesine de bırakmış oldu. Toplantı metninde FED'in Haziran ayı sonrasında 2 kez daha olmak üzere faiz artırımlarına devam etmeye isteğinde olduğunu, faiz indirimlerinin ise 2024 yılında beklendiği de ortaya çıktı. FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada çok mesafe kat ettik ve sıkılaşmamızın tam etkilerini henüz hissedemediğimizi söyledi. Neredeyse tüm FED yetkililerinin enflasyonu zamanla %2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olabileceğini düşünüyor. Böylece Temmuz toplantısından çıkacak kararda faiz artışı için açık bir kapı bırakıldı diyebilirim. Bu durum tabii ki de ons altında geri çekilme hareketlerini de beraberinde getirdi. Altın yatırımcıları Temmuz'a kadar olan süreçte 1900 dolar üzerinde 2000 doların altındaki denge fiyatı arayışında izleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi de aylık bazda negatif bölgedeki beklentilere nazaran yine negatif bölgede %0,3 olarak açıklandı. Veri takviminde çarşamba günü açıklanan rakamlar İngiltere ekonomisinin Nisan ayında hizmet kaynaklı büyüme ile beklentiler doğrultusunda %0,2 büyüme gösterdiğini bizlere gösterdi. Sterlin dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken Avrupa bölgesinde sanayi üretimi yıllık bazda %0,8'lik beklentilerin karşılanmasına rağmen %2 olarak gerçekleşti. Aylık ise beklentilere paralel %1 olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısından mevduat faizinin %3,5 seviyelerine getireceğini
ve 25 baz puanlık bir artışın beklentinde sizlere vurgulamak isterim. Kararın veri odaklı olması öngörülürken enflasyonla mücadele devam eden Avrupa için Euro'da izlenilen değer artışı destekleyici de etki yaratıyor. Makroekonomik gelişmeler göz önüne alındığında bekle gör politikasına geçen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir adım geri adımda kalan Avrupa için Haziran artışından sonra Temmuz ayında ise 25 baz puanlık bir faiz artışı beklentisi de öngörülüyor. Faiz indirimlerinin ise 2024 yılının ilkbahar aylarından sonra geleceği tahmin edilirken bu verileri kararlarında pusula kabul eden Avrupa için iyileşen akış belki %2 enflasyon hedefine belki gevşeme adımını beraberinde getirebilir. Avrupa borsalarında Fed kararı öncesindeki yükselişleri de dikkatimden kaçmadı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurun dün 23,57 seviyelerinde açılış göstermesi, dolar karşısında sınırlı değer kazanan Türk lirası için gün sonunda 23,48 seviyesinde de kapanışların yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün üretici fiyat endeksi Mayıs ayında %0,3'lük, yıllık ise %1,1 olarak açıklandı. Dün Fed'in Haziran'da politika faizini %5 ila 5,25 seviyesine sabit bırakmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi 3,83 olurken dolar endeksi de 103 seviyesinde sabit kaldı. Kurların aşağı yönde hareket ettiği, döviz yatırımcılarının yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısını beklerken kurda 23,60 Türk Lirası üzerindeki yükselişlerin devam etmesi durumunda 23,70 ve 23,80 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Geri çekilmelerde ise 23,50'nin ilk destek noktası olarak karşımıza çıkması ve bu fiyatın da aşağı yönlü kırılması halinde 23,40 ve 23,20 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda son dönemde yükselen kur etkisiyle birlikte zirvelerin test edildiğini gördük. Dün dolar Türk Lirası karşısında zayıf bir görünüm sergilerken paritede ise dolardaki bu zayıflıkla birlikte 1,08 seviyesine yükselmiş oldu. Çaprazda ise paritedeki yükselişin desteğiyle birlikte 25,50 seviyesine başladığı güne 25,45 seviyesinde tamamlamış oldu. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasa Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışına devam etmesi yönünde fiyatlanıyor. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 25,40 Türk Lirası'nın altındaki fiyatlamalarda destek bulmaya çalışırken bu fiyatın kırılması durumunda 25,30 ve 25,20 seviyelerinde yakından takip ediyorum. Yükselişin devam etmesi durumunda ise 25,50'nin ilk destek noktası olarak karşımıza çıkması durumunda bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda ise 25,60 ve 25,75 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Ons altın tarafında ise ons altında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin ardından 1970 dolar üzerinde kendini taşımış ancak bu yükselişi kalıcı olamamıştı. Dün ise 1943 dolar seviyesinde açılış yaptığını gördüğümüz ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin 3,78 seviyesine geri çekilmesi, dolar endeksinin 103 puan seviyesinin altına düşmesi sonrasında 1960 dolar seviyesini de test etti. Son olarak Fed'in faiz kararının ardından altının onsu bu sabah itibariyle
1932 doları da test ettiğini gördük. Gün içerisinde destek seviyesi olarak 1935 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1930 dolar ve 1925 dolar seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Direnç seviyesi olarak da karşımıza 1940 dolar seviyesi çıkarken yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda ise 1945 ve 1950 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Gram altında ise yurt içerisinde gram altın fiyatı 1476 seviyesinde açılış gerçekleştirirken gün içerisinde de 1470 Türk Lirası ve 1486 Türk Lirası arasındaki fiyatlamaların gerçekleştiğini söyleyebilirim. Kur dün geri çekildi ancak ons altın 1940 dolar seviyesinden aldığı destek ile tepki hareketlerini gösterince gram altın 1480 seviyelerine tekrar yükseldi. Sonrasında Fed'in faiz kararı ons altında hareketliliğe neden olurken gram altında 1467 seviyesini de test etti. Teknik olarak 1470 Türk Lirası direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken yükseliş hareketlerinde ise 1475 ve 1480 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Geri çekilmelerde ise 1465 Türk Lirası destek seviyesinin altındaki fiyatlamalar için 1460 Türk Lirası ve 1450 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Borsa İstanbul 100 endeksinde ise Borsa İstanbul 100 endeksi önceki işlem günü %1,26'lık düşüş ile 5360 seviyesinden günü tamamlarken gün içi en düşük seviye olarak 5300 görülmesi, en yüksek seviye olarak da 5490 seviyesinde test ettiğini gördük. Toplam işlem hacminin 87,5 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmesi ve en çok işlem hacmi olarak da Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası hisse senetlerinde gerçekleşmesi de gözlerimden kaçmadı. Güne hafif yükseliş ile başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi yeterli alış hareketleriyle desteklenemedi ve günün devamında negatife döndü. Genel olarak dalgalı seyir hakimken yükseliş hareketlerine spor endeksi ve gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bankacılık endeksinde oluşan pozitif fiyatlama seyri çekti. Teknik olarak Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda net yönlü görünümü belli olmamakla beraber dalgalı yatay seyredebilecek Borsa İstanbul 100 endeksi bugün için takip edeceğimiz direnç noktaları 5550 ve 5560 seviyesi olarak karşımıza çıkarken ilk olarak göreceğimiz destek noktaları ise 5350 ve 5340 seviyelerinde yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul ilk 30 endeksinde ise BIST 30 endeksi Haziran vade kontratı son işlem günü %1,32'lik düşüş ile 6094 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5997 olurken en yüksek seviye ise 6267 seviyesinde gerçekleşti. Dün 1,5 puan artarak pozitif bir açılış gösteren Borsa İstanbul 30 endeksi Haziran vade kontratı gün içerisinde genel olarak yataya yakın pozitif seyrini sürdürüyor. BIST 30 endeksine teknik olarak baktığımızda elimde bulunan indikatörlerle beraber dalgalı seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç noktası 6240 ve 6250 seviyelerini yakından takip ediyorum. Destek bölgeler olarak ise 5970
ve 5960 seviyelerinde yakından takipteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.